Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu arkadaşlar erken boşalma ameliyatı. Erken boşalma ameliyatının başarısı nedir? Erken vadeli sonuçları nedir? Sertleşme bozukluğu yapar mı? Uzun vadeli sonuçları nedir? Ameliyat nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bununla ilgili ayrıntılı bir video dinlemek için hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Erken boşalma için birçok ilaç tedavisi, sprey tedavisi, davranış tedavisiyle ilgili birçok video anlattık daha önce. Bu videolarda erken boşalma ile ilgili birçok tedavi var. Şimdi bir hasta üroloğa gittiği zaman bu tedavilerle başlanıyor. Özellikle davranış tedavisiyle ilgili. Bu tedaviler arkadaşlar aslında hastalar yaparsa, yani erken boşalma aslında bir laf vardır. Kader değildir, karardır aslında. Hastaların çok büyük bir kısmı tedavi oluyor. Bunlardan fayda görmezse penis başı dolgusu dediğimiz bir prosedür var. Bunu yapıyoruz. Bununla da ilgili video çekmiştik. Penis başı dolgusu da fayda görmezse hastada o zaman erken boşalma operasyonu yapabiliyoruz. Erken boşalma operasyonunu nasıl yapıyoruz? Kısaca anlatmak gerekirse resimde görüldüğü gibi penisin sırtından ince milimetrik sinirler var arkadaşlar. Penisin sırtında sinir demetleri var. Milimetrik sinir demetleri. Bu sinir demetleri penisin başındaki haz duyusunu alıp beyne götürüyorlar. Bu sinir demetleri bazı hastalarda daha fazla ve daha kalın oluyor ve çok güçlü bir şekilde bunu beyine götürüyor ve kişi bu hassasiyet nedeniyle boşalma kontrolünü yerine getiremiyor. Çok erken boşalıyor ki bazı hastalar vardır ki hayatı boyunca 1-2 dakika süre boşalmıştır. Hatta prezervatifi kullanıyordur. Gene 1-2 dakika boşalmıştır. Hatta ikinci ilişkiye giriyordur. Birinci ilişki 1 dakika sürüyorsa ikinci ilişkide birkaç dakika sürüyordur. Ve kişi ne yazık ki hem kendisi tatmin olamıyordur hem de eşini tatmin edemiyordur. Ve bu hastaların önemli bir kısmı mutlaka ilaç tedavisi, sprey tedavisi, davranış tedavilerini yapmaya çalışmıştır. Ama başarılı da olamamış olabilir. Çünkü erken boşalmada genetik, kalıtımsal nedenlerin de olabileceği söyleniyor arkadaşlar. Bu hastalar bence en uygun hasta grubunu oluşturuyor. Neden? Çünkü şimdi bu operasyonun kısaca prosedürünü anlatmak gerekirse sünnet kesisi yaptığımız bölgeden tekrar kesi yapılıyor. Ve penis şaftının derisi eldiven sıyrılırmış gibi geriye doğru sıyrılıyor. Ve sıyırdığımızda bu sinirler bizim karşımıza çıkıyor. Penisin sırtına yatmış bir şekilde ince ince demetler arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi. Şimdi bu resimde mesela 8 tane sinir belirlenmiş. Bunların 5 tanesi ortadan kaldırılıyor. Geriye 3 tane demet bırakılıyor arkadaşlar. Ve hastanın glansının, penis başının hassasiyeti oldukça düşürülüyor. Ve işlem sonrasında cilt gene kapatılıyor. Ve sonrasında işlem bitiyor. Ne oluyor peki sonra? Hastanın vajin içerisinde geçirdiği süre uzuyor tabii. Oldukça uzuyor. Yani hasta 1 dakika geçiriyorsa 5 dakika, 15 dakikaya kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda ikinci avantajı hastanın erken boşalma için öğrendiği manipülasyonlara, ilaç tedavilerini ya da başka şeyleri çok daha fazla, çok daha iyi cevap almaya başlıyor. Hasta artık normale dönmeye başlıyor. Ve üçüncü avantajı da ne? Bu tedavinin ömür boyu etkinliğinin devam etmesi. Şimdi bunlar avantajları. Hatta şunu da söyleyeyim avantajlar arasında. Ereksiyonla ilgili, sertleşmeyle ilgili herhangi bir kayıp beklemiyoruz. Neden? Çünkü bu sinirler ereksiyon mekanizmasını sağlayan, sertleşme sağlayan mekanizmalarla ilgili mekanizmalar değil. Haz duyusuyla ilgili olan mekanizmalar bunlar. Peki bunlar avantajları. Dezavantajları ne peki? En büyük dezavantajından bahsetmek gerekirse arkadaşlar, bu ameliyatın uzun vadeli, yani 20 senelik, 30 senelik sonuçları bilinmiyor şu an için. Çünkü bu ameliyat zaten Avrupa'da, Amerika'da halihazırda yapılan bir ameliyat değil. Bu ameliyat Uzak Doğu, özellikle Güney Kore ve Çin'de çok miktarda yapılıyor. Ve oradan gelen bir ameliyat. Ve ne yazık ki bunun 20-30 sene sonraki yapılmış hastalardaki sonuçları bilinmiyor. Şimdi ne gibi sonuçlar olabilir? Soru işaretleri nerede olabilir? Bunu söylemek lazım. Soru işareti şurada olabiliyor arkadaşlar. Şimdi yaşlanmayla beraber zaten her 10 senede bir ereksiyonla ilgili kapasite düşüyor. Ereksiyon kalitesi, penisteki basınç ve sertlik azalmaya hali hazırda başlıyor zaten. Ve yaşlanmayla beraber ereksiyon olabilmesi için haz miktarının daha yüksek olması gerekiyor. Dışarıdan gelen uyarının daha güçlü olması gerekiyor. Dışarıdan gelen uyarının daha güçlü bir şekilde algılanması gerekiyor. Yaş ilerledikçe zaten daha önceden 20'li yaşlarda bu ameliyatı yaptırmış bir kişinin
30 yaşına, yani 30 yıl sonra ereksiyon kapasitesinde acaba problem olabilir mi? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar şu an için. Ama yakın vadede, birkaç yıllık vadede bir problem olmayacağını biliyoruz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar en büyük handikapı, bilinmeyen kısmı bu. Ama şunu da söylemek lazım ki bu zaten halihazırda her hastaya uygulanan bir ameliyat değil. Bu zaten yaşam boyu erken boşalması olmuş ve gerçekten diğer tedavilerden fayda görmemiş hasta gruplarında tercih edilen bir ameliyat seçeneği. Dolguya göre nasıl avantajı var, dezavantajı var derseniz, dolgunun etkinliğinin belli bir süresi var arkadaşlar. 3 yıl, 5 yıl civarında bir etkisi var yapılan çalışmalarda. Dolgunun başarı oranları genellikle %70, %80 civarında, %50 diyen çalışmalar da var. Bu ameliyatın başarı oranları %70-90 civarında, oldukça etkili bir ameliyat baktığımızda. Dolgunun bir avantajı şu: dolguyu 2 seans şeklinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hastaya mesela dolgu yaptınız. Hasta ilişki başladı. Aradan bir ay geçti. Hocam bu bana yeterli değil dediği zaman bir seans daha dolgu yapabiliyorsunuz aynı bölgeye. Ya da dolgu yaptınız. Hocam bende duyarlılık çok azaldı, hissiyat çok azaldı dediği zaman hyaluronidaz enzimi kullanarak gene o yaptığınız dolguyu orada eritebiliyorsunuz arkadaşlar. Manipüle edebiliyorsunuz olayları. Ama ameliyatta böyle bir durum yok. Ameliyatta siniri kestiğiniz zaman bir daha artık o siniri birleştirme şansınız yok. Çünkü milimetrik sinirler arkadaşlar. Seçilmiş hasta gruplarında oldukça etkili, basit bir operasyon, riski oldukça düşük. Ama dediğimiz gibi şu an için Avrupa ve Amerikanoloji Birliği'nde tedavi protokollerinde henüz yerine yerleşmiş değil. Ama Uzak Doğu'da ve Kore'de çok yaygın bir şekilde yapılan bir operasyon arkadaşlar. Hani yorumlara eğer merak ettiğiniz konular varsa ya da merak ettiğiniz erken boşalma ile ilgili sorular varsa yazabilirsiniz. İletişim hattımız zaten yazıyor arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz gene herhangi bir şey sormak isterseniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.